Yeni bir tarif videosu ile daha hepinize tekrardan selamlar, sevgiler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kahvaltılarınızın vazgeçilmezi olacak şahane bir tarif hazırlayacağız. Tarifimize başlamadan önce videomu hangi ülke veya şehirlerden izlediğinizi yorumlarda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Ben hemen hamuru hazırlamaya başlıyorum. Öncelikle birer su bardağı olacak şekilde ılık suyu ve sütü uygun bir yoğurma kasesine alalım. Üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı kadar toz instant maya ve 2 küp şeker, yani ortalama 1 tatlı kaşığı kadar toz şeker ekleyelim. Şöyle güzelce karıştırdıktan sonra azar azar kıvam alıncaya kadar un ilavesi yapalım. Ben ortalama ne kadar un alacağını bildiğim için hepsini baştan ekledim açıkçası. 200 mililitrelik su bardağı ile toplamda 5 su bardağı kadar ilave ettim. Ardından kaşıkla, yani elimdeki spatula ile şöyle yavaş yavaş karıştırdım. Hamur biraz toparlandıktan sonra kaşığı çıkardım ve elimle yoğurmaya devam ettim. Bu kıvam yeterli olmadığı için daha güzel yoğurabilmek adına tezgahın üzerine alıyorum ve tamamen pürüzsüz güzel bir kıvam alıncaya kadar en az 6-7 dakika boyunca yoğuruyorum. Direkt stand mikserde de yoğurabilirsiniz. Herkesin stand mikseri olmadığı için ben elimle göstermeyi tercih ediyorum. Şöyle gördüğünüz gibi ipek gibi bir kıvam aldı. Artık hazır olmuştur. Şimdi hemen bir hamur kartıyla eşit ölçülerde keselim. Ardından elimizle yuvarlayarak beze haline getirelim. Ortalama büyükçe bir yumurta boyutunda yapmanız yeterlidir. Hamurun kıvamı güzel olduğu ve içerisinde sıvı yağ olduğu için ele fazla yapışmıyor. Ancak olur da elinize yapışırsa az miktarda un kullanabilirsiniz. Hamurları hazırladıktan sonra hemen uygun bir tepsinin üzerine alıyorum. Bu aşamada yine dediğim gibi hamurum yapışkan bir hamur olmadığı için altına da un serpiştirmedim. Eğer fazla yapışacağını düşünüyorsanız ve hamuru biraz fazla bekletecekseniz mutlaka alt kısmına biraz un serpiştirin ki hamurlarınız yapışmasın. Ardından üzerlerini bir bezle kapattım ki kurumasın. Ortalama bir 5-10 dakika kadar dinlendirdim. Hamur gördüğünüz gibi şöyle yumuşacık güzel bir kıvam almış. Hemen tezgaha alıyorum ve merdane yardımıyla açıyorum. Altına ve üzerine biraz un serpiştirdim bu şekilde. Hamuru videodaki şekilde uzununa açalım. Bir tanesini açtım, hemen kenara aldım. Diğerini de aynı şekilde açmaya devam ediyorum. İki tane hamuru açtıktan sonra hamurlardan bir tanesinin üzerine oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını ince bir katman halinde sürüyorum. Hamurun her tarafını güzelce yağladıktan sonra diğer hamuru ona çapraz olacak şekilde, yani bir artı oluşturacak şekilde üzerine koyalım ve tekrardan üzerine oda ısısında yumuşamış tereyağını sürelim. Özellikle çok fazla yumuşak, yani tamamen sıvı halde tereyağı veya sıvı yağ kullanmanızı tavsiye etmem. Bu tarif için uygun değil. Videodaki gibi içe doğru hamurumuzu güzelce katlayalım. Hafiften elimizle üzerinden bastırıp genişlettikten sonra üzerine tekrar tereyağı sürelim. Bir ucundan tutup içine bu şekilde sararak hamuru rulo haline getirelim.
Ve bir tane hamurumuz böylece hazır olmuş durumda. Hemen hızlıca bir tepsinin üzerine alalım. Tepsiye önceden mutlaka bir poşet yerleştirin veya streçle serin ki tepsimizin üzerine yapışmasın. Onu hemen dolaba kaldırdım. Diğer hamurumu da aynı şekilde açtım ve işime devam ediyorum. Açma aşamalarını tek tek göstermiyorum. Sadece şekil verme aşamasını bir kez daha hızlıca bu şekilde geçiyorum. Yine aynı şekilde katlıyorum. Her bir tanesini hazırladıkça diğerini mutlaka buzdolabında bekletin derim. Eğer ortam soğuksa soğuk bir ortamda da bekletebilirsiniz ama içerisindeki tereyağının tamamen yumuşayıp hamuru salmasına izin vermenizi tavsiye etmem. O yüzden tek tek buzdolabına almanız en iyi yöntem olacaktır. Ortalama 1 saat kadar buzdolabında dinlendirdim. Ardından çıkardım ve hemen şekil verme işlemine geçiyorum. Bu şekilde bir hamuru 3'e olacak şekilde kestim. Diğerlerine de aynı işlemleri uyguluyorum. Bu arada isterseniz hamuru bu şekilde dondurup daha sonrasında da işleme alabilirsiniz. Yani dilediğiniz zaman çıkartın ve işinize devam edin. Üzerinden böyle bastırdım ve tamamına aynı işlemi uyguladım. Kestiğim tüm hamurların üstünden böyle bastırdım, şekil verdim. Ardından bir tane yumurtanın sarısıyla beyazını ayırdım. Beyazına bandırdıktan sonra yani kenarlarını beyazına buladıktan sonra ardından üzerini susamla kaplayarak böyle bir şekil veriyorum ve hızlıca fırın tepsimin üzerine aldım. Diğer hamurlarıma da aynı işlemleri uyguluyorum. Bu arada eğer videomu buraya kadar izlediyseniz yoruma bir emoji dahi olsa bırakırsanız çok sevinirim. Kanalımda birçok farklı tatlı, tuzlu, kışlık tariflerim mevcut. Dilerseniz kanalımı ziyaret ederek o tariflerime de göz gezdirebilirsiniz. Eminim çok beğeneceğiniz tarifler karşınıza çıkacaktır. Tamamına şekil verdikçe hemen fırın tepsisinin üzerine alıyorum. Görüntüsü gerçekten çok güzel oldu. Ardından üzerlerine ayırdığım yumurtanın sarısını sürüyorum. Bu arada eğer yumurta hassasiyetiniz var ise yumurta sürmeyebilirsiniz veya dışında da kullanmayabilirsiniz. Yumurta beyazıyla susamlar üzerine daha hızlı ve güzel yapıştığı için yumurta beyazı kullanmayı tercih ettim ben. İsterseniz su veya süt ile ıslatıp veya pekmezli su ile ıslatıp o şekilde de susamlar üzerine yapıştırabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Hazır elimde fazladan yumurta sarısı varken de onu da üzerlerine sürmüş oldum. Yani bu şekilde de gayet güzel ve lezzetli bir tarif oldu. Eminim sizler de denedikten sonra çok beğeneceksiniz. Eğer tarifimi denerseniz deneyecek olan herkese fikir olmak amaçlı deneyimlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın lütfen. Daha fazla tarif için kanalıma tamamen ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde açmanız yeterli. Tekrardan sizlerle farklı bir tarif videosunda buluşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.